8 Eylül 2002 Pazar günü saatler 15.00'ı gösterdiğinde Marco Siffredi Everest'in zirvesinde snowboard'unu ayağına bağladı. Gözünü Hornbeam kulvarına dikti ve tarihe geçmek üzere inişe başladı. Yanındaki Şerpalar birkaç dönüşünü izledi ama sonra Marco sislerin içinde kayboldu. O andan itibaren bir daha kimse onu göremedi. Sanki Everest onu kendi efsanesine hapsetti. Sonsuza dek. Everest, dünyanın çatısı. İnsanlık için en büyük hayallerden biri olan bu dağ, zaferlerle olduğu kadar trajedilerle de anılır. Ama bugün anlatacağım hikaye sıradan bir dağcıya değil, sınırları zorlayan, kaykay tahtasının karda giden versiyonunu, yani snowboard'u Himalayaların zirvesine taşıyan bir adama ait. Marco Siffredi. Onun hikayesi, başarı, tutku ve gizem dolu bir yolculuktur. Moi, c'est comme le ski. Ça part du moment où t'as plus le droit à l'erreur. Marco Siffredi 22 Mayıs 1979'da Fransa'da dünyaya geldi. Doğduğu bölge Mont Blanc'in gölgesinde dağcılığın ve ekstrem sporların beşiği sayılan bir yerdir. Çocukluğu dik yamaçlarda ve karla kaplı patikalarda geçti. Babası ve abileriyle dağlarla iç içe yaşayan bir aileye mensuptu. Ne yazık ki Marco çok genç yaşta trajediyle tanıştı. Abilerinden biri dağlarda hayatını kaybetti. Bu kayıp Marco'nun hem korkusunu hem de tutkusunu şekillendirdi. Dağlardan korkmak yerine onların bir parçası olmayı seçti. Daha küçük yaşlarda kayakta ustalaştı. Ama onun asıl tutkusu snowboard oldu. O dönem snowboard yeni gelişiyordu ve Marco bu sporu dağcılık ile birleştirerek sıra dışı bir yol açmaya kararlıydı. Marco genç yaşta Alplerde sayısız zirveye çıktı. Ancak onun hayali sadece Avrupa ile sınırlı değildi. Himalayalar ve dünyanın en zorlu dağları onu çağırıyordu. Henüz 20'li yaşlarının başında Himalaya tırmanışlarına katılmaya başladı. Özellikle ekstrem rotalardan snowboard ile iniş yapma fikri onu diğer dağcılardan tamamen ayırıyordu. Marco, riskin sınırlarını zorlayan bir öncüydü. 2001 yılında henüz 22 yaşındayken Marco hayatının en büyük hayalini gerçekleştirmek için Himalayalara gitti. Evet, Everest. Amacı zirveden snowboard ile inmeyi başaran ilk insan olmaktı. Ve başardı. 23 Mayıs 2001'de Everest'in zirvesine ulaştı ve snowboard ile Norton Kulvarı'nın kuzey yamacından iniş yaptı. Bu dünya spor tarihinde bir ilkti. Bu başarısı ona sadece ün değil, aynı zamanda dağların çocuğundan zirvelerin efsanesine dönüşme fırsatı verdi. Ancak Marco için bu zafer yeterli değildi. Marco, Everest'teki ilk başarısından sonra aklını daha da zorlu bir rotaya taktı. Hornbeam Kulvarı. Bu rota dikliği, dar geçitleri ve ölümcül riskleriyle biliniyordu. Daha önce hiç kimse snowboard ile buradan inmeye cesaret edememişti. 2002'de yalnızca 23 yaşındayken yeniden Everest'e doğru yola çıktı. Yanında deneyimli Şerpalar vardı. Ancak bu sefer koşullar daha zordu. Hava kapalıydı, kar ve sis inişi çok daha riskli hale getiriyordu. Yine de Marco geri dönmeyi reddetti. 2002 yılının yazı boyunca Marco Siffredi
Everest'in kuzey yüzünde kamp kurmuştu. Hedefi açıktı. Daha önce hiç kimsenin snowboard ile inmeye cesaret edemediği Hornbeam Kulvarı. Ancak bu sefer şans ondan yana değildi. Muson mevsiminin ardından da alışılmadık derecede karla kaplıydı. Hava durumu istikrarsızdı. Sis, rüzgar ve çığ tehlikesi artmıştı. Marco'nun yanındaki Şerpalar ona birkaç kez bu inişi ertelemesini, hatta tamamen vazgeçmesini tavsiye ettiler. Ama Marco, bu dağ için geldim, bu inişi yapacağım diyerek geri adım atmadı. 8 Eylül 2002 Pazar günü zirveye ulaştıklarında saat öğlen 1 civarıydı. Marco yorgundu ama gözlerindeki kararlılık herkesi susturdu. Zirvede kısa bir mola verdi, kaskını taktı, snowboard'unu hazırladı. Hava giderek bozuluyordu. Gri bulutlar yaklaşırken Şerpalar endişeli gözlerle ona bakıyordu. Saat 3'te Marco dünyanın çatısında snowboard'unu ayağına bağladı. Gözlerini Hornbeam kulvarının dar, ölümcül geçidine dikti. O an tarihe tanıklık eden Şerpalar nefeslerini tutmuştu. Ve Marco atladı. Birkaç dönüş yaptı, kayın üzerinde kayarak hızla aşağı süzüldü. Ve sonra sisin içinde kayboldu. Şerpalar onun daha fazla inişini göremedi. İlk birkaç manevradan sonra Marco gözden silinmişti. Ne ses ne de bir iz kaldı. Onlar saatlerce bekledi. Gözlerini o ölümcül yamaçtan ayırmadılar. Ama Marco gözükmüyordu. O gece kamp alanında derin bir sessizlik hakimdi. Bir yanda dünyanın en büyük başarısına tanıklık etmenin gururu, diğer yanda dostlarını sonsuza dek kaybetmenin acısı vardı. Arama çalışmaları başladı ama hiçbir iz bulunamadı. Ne snowboard'u ne de bedeni. Sanki Everest, Marco'yu bağrına basmış ve efsaneler arasına katmıştı. Marco'nun kayboluşu hala bir sır. Kimilerine göre ani bir çığ altında kaldı, kimilerine göre ise derin bir yarığa düşerek kayboldu. Ama bir kesim Marco'nun dağlarda öldüğüne inanmak istemiyor. Onun adını bir efsaneye dönüştürüyor. Marco Siffredi sadece bir sporcu değil, dağlara, kara ve sınırsız cesarete adanmış bir hayatın sembolü oldu. 23 yıllık kısa ömrüne çoğu insanın hayalini bile kuramayacağı başarılar sığdırdı. Everest'ten snowboardla inmeyi başaran ilk insan olarak tarihe geçti. Ama aynı Everest onu sonsuza dek bağrına bastı. Bugün hala soruyoruz. O gerçekten Hornbeam kulvarında kayboldu mu? Yoksa dağların efsanesine mi karıştı? Bildiğimiz tek şey şu: Marco Siffredi dağların unutulmaz çocuğu olarak hatırlanacak.